Herkese merhaba. Bugün çok eğlenceli bir günde yap bitir kolay ressam şapkası yapıyoruz. Altıgen bir parça hazırlıyoruz. 6 adet de onun eşdeğerinde hanım dilendi ve beğendi motifleri hazırlıyoruz. En sonunda motiflerimizi dikerek tığ işi lastiğimizi yapıyoruz. Alın kısmımıza gelecek şekilde 11 santimlik bir motif hazırladık. 16 santimlik bir tepe altıgen parça hazırladık. Daha sonrasında da 3-4 santime tekabül edecek şekilde kenar lastiği yaptık. Ben burada mohair ip kullandım ama dilediğiniz tüm ipleri bu şekilde bu ölçüleri uygun olacak gibi hazırlarsanız siz de yaparsınız. Hemen şöyle etrafının da ölçüsünü verecek olursam bir uçtan bir uca bakın şapkamız 28-29 santime tekabül ediyor arkadaşlar. İnanılmaz kolay ve eğlenceli. Akşamdan sabaha bitebilecek bir model. Hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce de şunu belirtmek istiyorum. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlarda onu yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Bu videoyu izleyip aşağıya tatlı bir yorum bırakmayı da unutmayalım. Şimdi dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. İpimden bahsetmek istiyorum. İpim bakın bu şekilde aslında çok kalın bir bobindi tabii ki de kullana bu kadar kaldı. 500 gramdı. Ama ipin içeriği burada görmüş olduğunuz gibi mohair pullu bir ip. Bakın dokusu bu şekilde. Aralarda şöyle pul taneleri var. İstediğiniz her iple yapabilirsiniz. İpin cinsine ya da çok fazla dokusuna bakmayalım. Vermiş olduğum ölçüleri aynı zamanda da kendi elinize uygun tığ ile uyarlayabileceğiniz için kendi el numaranıza, elinizin büyüklüğüne göre hareket edebilirsiniz. 3.25 tığ kullandım. 3.5 da kaldırıyor tabii ki de bunu ama 3.25 benim elime birazcık daha hoş durdu. Şimdi ilk başlamada hemen altıgen bir motif hazırlayacağız. Altıgen motifimizi önce hazırlayıp daha sonra 6 tane 5 sıralı hanım dilendi yapacağız. Modelimizi göstermek istiyorum. Burada yapmış olduğum bu modelden aslında bakın şöyle 5 sıralı bir hanım dilendi, beğendi motifi yaptık. Bundan tam tamına 6 tane yapacağız. 6.'yı sizinle yapacağım. Aynı zamanda şapkamızın tam orta kısmına gelen altıgen parçayı da sizinle beraber burada yapacağım. Bundan 6 tane hazırlayacaksınız. 5 sıralı 6. sırada motifimizi çünkü altıgen parçayı birleştirmiş olacağız. Bu şekilde motiflerimizi önlü arkalı iplerini gizleyerek tertemiz bir parça sizin için hazırladım. Şimdi hemen önce altıgen bir parçayı hazırlamak için başlıyoruz. Sihirli halkamın içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle parmağıma bir tur ipimi doladım. Tığımı içinden geçiriyorum ve ilk sihirli halkamı buraya bakın oluşturdum. Bir tane de sabitlemek için zincirimi çektim. Sabitledikten sonra aslında yıldız bir form vermiş olacağız. Bakın ikinci zincirimi de çektim. Üzerine ipimi alıyorum. Dolamış olduğum parmağımdaki ipimin içerisine bakın batıyorum çıkıyorum ve sihirli halkamı bunun üzerine kuracağım. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum ve bu şekilde. İkili trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tekrar aynı noktanın içerisine ikili trabzan daha yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı noktanın içerisine tekrar ikili bir trabzan yaptım. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın orta göbek kısmımız açık. Bu şekilde ipimize biraz narin davranarak bu şekilde sıkılıyorum. Tam ara kısmını kapatacağım. Pullu bir ip olduğu için tabii ki de pullar araya birazcık sıkışmış oluyor ama bu hiç problem değil. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. 6. son ikili trabzanımı da buraya yapıyorum. Bundan sonrası üçlü ikili trabzan. Sadece ilk başlama kısmında ikili trabzanlarımızı yapmıştık. Bundan sonra bütün kutucuklarımızın içerisine hep üçlü ikili trabzan yapacağız. İlmeğimi bakın kaydırdım bu şekilde. 6 tane ikili trabzanımızı yıldız gibi bu şekilde hazırladık. Şimdi arka kısmını biraz daha bakın çektim. Ve ipimi uç kısmını hemen şuraya ilk önce bir sabitliyorum ki daha sonra açılmasın. Bu ipimizi de şöyle bu şekilde hemen gizliyorum.
Bu sırada bütün tepelerimizin arasına çift olarak batacağız. Yani şu şekilde ilmek kaydırarak önce bu boşluğun içerisine bakın geçtim. 2 tane zincir çekiyorum. Bu zincirimin içerisine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 taneyi yaptım. Çoğaltma yapıyoruz. Arttırmalarımızı ikinci sırada yapmış olduk. Ve bunlar bizim arttırma köşelerimiz olmuş olacak bir sonraki sıralarda. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. 6. kutucuğumun içerisine de son ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum ve ikinci sıramızı bakın hemen bitirmiş olduk. Şimdi burada birazcık elimizi gevşek tutmamız gerekiyor. Yani ipimizin bize izin verdiği kadar elimizi gevşek tutuyoruz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Elinize hangi ip uygun gelirse onu kullanın. Hangi tığ elinize uygun gelirse onu kullanın. Ben 3.25 kullanıyorum ama 3.25 kullanmak zorunda değilsiniz. 3.5 da olur, 4 de olur. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre tığ ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen sıra başıma ilk başladığım bakın 2 zincirle çektiğim noktaya hemen gelip burada bir ilmek kaydırdım. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine tekrardan aynı işlemi yapıyorum bu sırada. Önce köşeleri oluşturacağız. Daha sonra tek örmeye başlamış olacağız. Şimdi hemen şöyle, çünkü burası tam bizim köşemiz olduğu için aynı noktanın içerisine 3 tane ikili trabzandan 2 tane yapıyoruz. Aralarda 2 zincir. Ve hiç zincir çekmeden üzerine ipimi aldım. Bakın bu boşluğun içerisine normal üçlü ikili trabzan yapıyorum. Üçlü ikili trabzan demek arkadaşlar, hemen çok hızlı anlattığımı düşünüyorsanız otomatik ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Çok yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da otomatik ayarlardan hızlandırabilirsiniz bu şekilde. Üçlü ikili trabzan, üzerine ipimi aldım. Bakın önce ikisini sonra ikisini çektim. Bu ikili trabzan olmuş oldu. Bundan 3 tane yapınca 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Köşe noktamıza gelmiştik. Bakın hemen yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya gene aynı üçlü trabzan grubumuzu yapıyoruz. Sadece köşelerde ilk zincir çekiyoruz. Diğer yerlerde zincirimizi çekmedik. Üzerine ipimi aldım. Bakın tam orta kısma geldim. Buraya normal bir şekilde üçlü ikili trabzan örüyorum. Tekrar köşe noktasına geldim ve buraya şimdi ikili grup yapacağım. Tekrardan üçlü ikili trabzanlar. Arada 2 tane zincir, tekrar aynı yere. Bu şekilde motifimizi 5 sıra boyunca büyütmüş olacağız. Yani bu motifimiz de 5 olacak. Şu an 3. sıradayız. Bu motiflerimizde kalan 6 tane motifimiz de 5 sıralı olmuş olacak. Şimdi bu kenarlardan şöyle birleştirmiş olacağız. Şimdi bu yıldız motifimiz, yani altıgen motifimizi hemen 5 sıraya tamamlayalım. 5 sıralı altıgen parçamızı hazırladık. Bakın modelimiz bu şekilde gözüküyor. Bilmeyenler için bu bölümü hızlıca atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için tek renk ile hanım dilendi bey beğendi motifi yapacağız 5 sıralı. Hemen hızlıca onu da göstereceğim ve daha sonrasında da motiflerimizi birbirine ekleyerek şapkamızı oluşturma kısmına geçeceğiz. Buraya kadar anlattıklarımda yavaş anlattığımı düşünüyorsanız otomatik ayarlardan hızlandırabilirsiniz ya da yavaşlatabilirsiniz. Aynı şekilde yavaş ya da hızlı anlattığımı düşünüyorsanız bunları otomatik ayarlardan yapabilirsiniz. Hanım dilendi bey beğendi parçasından yapacağız. Bu son motifi yaparken önce diyelim ki bunu hazırladınız. Daha sonrasında da 5 tane motifinizi hazırladınız. 6. motifimizi örmeye başladığımızda ipimizi kopartmıyoruz. İpimizi kopartmadan birleştirme işlemine devam edeceğiz. Daha sonrasında lastik kısmını döneceğiz. Şimdi son kez ipimi artık bağlıyorum. Bundan sonrasında ipimi artık kopartmayacağım. Hemen şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Motifimi kenara alayım. Şöyle parmağıma dolayarak sihirli halka yapıp
ipimi burada bakın bu şekilde bir tane sıkılama zinciri attım ve sabitledim. Üzerine bir zincir daha çektim. Üzerine ipimi aldım. Sihirli halka içerisine bir tane üçlü ikili trabzan yapacağız. 2 3 ilk grubum. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ikinci grubumu yaptım. Bu sırada biraz şöyle elimle ipimi çektim bakın. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bundan 4 tane yapmış olacağım. Üçüncüyü yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi tekrardan ikisini birlikte çekerek üzerine aldığım iplerimi 3 tane bakın grup yapmış oldum. Son 2 zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum Hanım Dilendi'nin ilk kutucuğuna bakın. Zincirle yukarıya çıkmıştık ilk başta. Onun ilk tepesine batarak şöyle buradan ipimi geçirdim. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi hemen şu kısmı tekrardan çektiriyorum ve sıkılıyorum. Pullu ip olduğu için biraz takılmalar oluyor. Bu gayet normal. Siz de zaten örerken anlarsanız. Diyelim ki bir akrilik yün iple yaptınız. O zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hemen şu şekilde ilk sıramı oluşturmuş oldum. Bundan sonrasında hiç ip kopartmadan devam edeceğimiz için 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. İlk gelen sıradaki boşluğun içerisine önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk grubumu yaptım. Tekrardan 2 zincir çekip bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldik. Bakın bir üst sıraya çıkarken burada 3 tane zincir çekmiştik. Sakın buradan itibaren devam etmeyin. Yoksa sıra başımız belli olmaz. Burada duruyoruz. İlk önce 3 tane ikili trabzanımı buraya yapmıştım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisinde bu sefer 2 tane yapıyorum bakın. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü olarak da bu bir üst sıraya çıktığımız üçlü zincirimizi kullanıp şu şekilde bunu buraya bağdaştırdık. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Şimdi tekrardan 2 tane zincir çekiyorum bu sefer. Üzerine ipimi aldım. Aynı kutunun içerisine bu şekilde ilk trabzan kutucuğumu bakın hazırlamış oldum. Bu şekilde böyle tam 5 sıra boyunca yapıp tamamlıyoruz. 5. sıramıza kadar motifimizi bu şekilde örmeye devam edelim. 5 sıralı Hanım Dilendi Beğendi motifimizi hemen bu şekilde bakın hazırladık. Şimdi ilmek kaydırmayla burada hemen gene motifimin üzerine çıktım. Bu şekilde hazırladık. Hemen şimdi bu sıradan itibaren artık dikerek bu şekilde birleştirme yöntemi yapacağım. Eğer koton iple yapacaksanız ölçülerini de size hemen vermek istiyorum. Bakın bu bir kalın iple, mohair iple örülmüş bir motif. Motifimin büyüklüğü 12 santim. Eğer bunu koton iple yapacaksanız bu şapkayı 11 santime denk gelecek şekilde motiflerinizi yine aynı şekilde hazırlıyorsunuz. 6. sırasında da ip koparmadan birleştirme yöntemini kullanabilirsiniz. Bu kalın iple olacağı için o yüzden ben bunu bu sefer dikerek daha farklı bir yöntem olsun diye dikerek size göstermek istedim. Şimdi bu tepe kısmımız bunlar da alın çevremize yan tarafımıza gelecek şapkamızın motifleri. Bakın bunu her bir köşesine bu şekilde hazırlamış olduğumuz 6 tane motifi bu şekilde bunları birleştireceğiz. İğne yöntemiyle her biri eşit sayıda olduğu için iğne yöntemiyle bunları dikmiş olacağız. Önce burasını dikeceğiz. Daha sonra da şu kenar aralıklarını dikip tığ işi kenar lastiğini ve şapkamızı toparlama kısmını yapacağız. Şimdi hemen hızlıca size burada dikmek de istiyorum. Herhangi bir motifimin bakın tam köşe noktasından şu şekilde giriyorum. Biraz ipimde pay bıraktım. Bunu daha sonra gizleyeceğim. Alın tam tepe kısmına gelen altıgen parçamızdan da tam köşesinden onun da giriyorum. Bu şekilde motiflerimi tam karşılıklı olarak bu şekilde geçiyorum. İlmeklerimin bakın sadece karşıdan şu şekilde alıyorum ve karşı taraftan dikmiş olacağım. Zincir tepelerimiz burada. Önce bir üst kanadından alıyorum. Şimdi zincir tepemizin bana yakın olan kısmından alıyorum.
Bu şekilde bütün motiflerimi 6 parçayı da hemen dikelim ve gelelim. İlk motifimi görmüş olduğunuz gibi bakın bu şekilde diktim. Zincir kenarlarımız bu. Yani oldukça aslında güzel. Dediğim gibi dikerek değil de ip kesmeden birleştirme de yapabilirsiniz. Fakat bu kalın bir ip olduğu için bu sefer de sıra sayılarımız fazla olacağı için şapkamız olduğundan daha büyük olur. Bu standart ölçülerde hazırlanmış bir şapka. Şimdi sıradaki motifime geçmek için bakın hemen tam orta köşeye geliyorum. Buradan ve buradan da gene ipimden aldım, örgümden direkt burayı toparladım. Şimdi hiçbir şey yapmadan yeni bir motife geçiyorum. Yeni bir motifi gene tam 2 artırma noktamızın tam bakın bu şekilde köşesinden gene buraya giriyorum. Umarım net gösterebiliyorumdur, anlatabiliyorumdur. Şimdi tekrardan bütün motiflerimi bu şekilde karşılıklı olarak dikmeye devam ediyorum. 6 parçamızı birden bütün etrafına bu şekilde gösterdiğim gibi dikiyoruz. Altıgen parçamızın etrafına görmüş olduğunuz gibi bütün motiflerimi diktim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Dilerseniz iğne ardı tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Tığ ile isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz ben 5 sıralı yaptım motiflerimi ama 4 sıra yapıp 5. sırada hiç ip kopartmadan da birleştirebilirsiniz. Ama bu videoda bu sefer bunu dikerek birleştirmeyi tercih ettiğimiz için bu şekilde yaptık. Bu modelin ana fikri aslında parçaların nasıl birleştiği ve ne şekilde olduğuydu. Şimdi bunun tekrardan şu şekilde aşağıya doğru olan parçalarını da her bir parçayı da bu şekilde bunları dikmeye devam ediyoruz. Hemen hepsini birleştirelim ve alın kısmına geçelim. Dikme işlemi en hızlı işlemlerden birisi. Tabii ki de doğru ürüne dikme işlemi yapıldığında. Şimdi bakın bütün motiflerimizi diktik. Gördüğünüz gibi birleştirme tekniği zincirlerin arkasından ve önünden alarak yaptığımızda ortaya çok değişik bir hem model de çıkmış oldu. Dediğim gibi bunu kalın bir iple yaptığımız için şu anda bu şekilde. Şimdi alnımıza gelen kısmı yapacağız. Alnımıza gelen kısımda hem bu iplerimizi örerken gizleyeceğiz. Tam dibinden kesmemiştik. Hem de tığ işi lastik yaparak burayı toparlayarak başımıza uygun bir hale getirmiş olacağız. Hemen ipimizi direkt başlıyoruz. Bir tane sıkılama zincirimi atıyorum. Bu şekilde. Örgümün herhangi bir köşesinden bakın gireceğim. Üzerine ipimi alıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Bundan sonrasında hemen şöyle birleştirme yerine yakın bir yerden girdim. Buraya bir tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi aynı zamanda şöyle koyuyorum. Örerken de bunu gizleyeceğim. Üzerine ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Bakın tam birleştirme yerindeyim. Şu yerdeki ipimizi de şöyle saklayalım. Bunun da üzerinden öreceğiz. Üzerine ipimi aldım. Bu tam birleştirme kenarında bakın tam şurada eksiltme yapacağız şimdi. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımda tuttum. Üzerine ipimi aldım. Diktiğim yerden rastgele tam orta merkezden giriyorum. Bir tane ipimi geçirdim. Buraya da bir ikili trabzanımın ilk iliğini attım. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen tam birleştirme köşesine yani tam buraya bakın buraya batıyorum. Buradan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığımda şu anda 4 tane ilmeğim olmuş oldu. 4'ünü birden çekiyorum bakın. Burayı topladım. Şimdi sırada gelen trabzanımın tepesine batarak 2 3 tane normal trabzanımı ördüm. Üzerine ipimi aldım. Bu trabzanda eksiltme yapacağız. Bir tane çektim, tuttum. Üzerine ipimi aldım. Tekrar burada ilmeğimi geçirdim ve 3 tane bakın ilmeğim oldu. İkisini birlikte çektim. Üzerine ipimi aldım. Şimdi 3 tane trabzanımı normal bir şekilde örüyorum. Bakın 3 tane oldu. Tekrar üzerine ipimi alıyorum. Burada gene toparlama yapıyoruz. 2 tane. 3 tane ilmeğim olmuştu. Hepsini birlikte çektim. Şimdi birleştirme noktasına kadar tekrardan örüyorum. Bu şekilde eksiltmeler yapacağız. Alın bölgemize biraz daha burası otursun diye. 2 3 ve 4 oldu.
Tam birleştirme yerine geldik. Tekrardan bir tane aldım. Tutuyorum. Üzerine ipimi aldım. Diktiğim yerden ilmeğimi geçirdim. Bir tane yaptım. Üzerine ipimi aldım. Sıradaki motifimin tam köşesine bakın battım. Ve 4 ilmeğimi birden çektim. Bu şekilde bütün sıra boyunca eksiltmelerimizi devam ediyoruz. 3 tane ördüm. Şimdi bir tane eksilteceğim. Ve bakın bu şekilde toparlanmış olacak. Daha sonrasında bu sırayı bitirdiğimizde direkt tığ işi lastik yapımına geçeceğiz. Sıra sonuna kadar bakın bu şekilde eksilttik, 3 eksilttik, 4 eksilttik. Dilediğiniz gibi de eksiltme yapabilirsiniz. Bu kısmı baş çevremize göre hazırlayacağız sonuç itibariyle. Şimdi lastik yaparken zaten bu biraz daha toparlanmış olacak. Başımıza yani alın kısmımıza buranın güzel oturması lazım. Birazcık sıra başlarındayken de eksiltme de yapabiliriz. Sıra sonuna kadar geldim bakın şu şekilde. İlk battığım yere tekrardan bir tane ikili trabzan yaptım ve ilk trabzanımın tepesinden ve ilmeğimi kaydırdım. Tekrardan 2 tane zincir çekiyorum. Bu sıradan sonrasında tığ işi lastik yapıyoruz. Örgüyü bilen arkadaşlarımız zaten bundan sonrasında kendileri devam edebilir. Ama ben yine de bunu detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu lastik kısmının da dilediğiniz gibi inceltebilir ya da kalınlaştırabilirsiniz. Duruma göre daha ince ya da daha kalın da yapabilirsiniz. Üzerine ipimi aldım. İlk trabzanımın bakın tığımı trabzandan şu şekilde geçiriyorum ve buradan ilmeğimi örüyorum. İkili trabzan. Şimdi toplama yerlerine geldiğimizde üçlü trabzan yapacağız ki birazcık daha örümü kolay olsun. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk motif birleşiminin eksiltmesi var. Hemen buna bu şekilde bakın şöyle girdim. Önce bir tane sıklama zinciri attım. Şimdi ikili trabzan üzerine devam ederek üçlü trabzan yapmış oldum. Üzerine ipimi aldım. Arkadan girdim tığımla. Diğer motifimin arkasından çıktım ve buraya bu şekilde trabzanımı yaptım. Tığımızı dolandırıyoruz arkadaşlar. Yani trabzanlarımızın içerisinde tığımızı dolandırarak bir önden bir arkadan bu işlemi sıra sonuna kadar yapacağız. Şimdi arkadan girmiştik. Bu sefer önden giriyorum. Tekrardan bakın şu şekilde ve ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bakın eksiltme noktası var bir tane. Arkadan giriyorum. Buraya önce bir tane sıkılama atıyorum. Daha sonrasında bir üçlü trabzan. Ve önden giriyorum bu şekilde. Bir önden bir arkadan olacak şekilde tığım ile lastik yapmış oluyorum. Bir üst sıraya kadar sıra sonunu devam ettirelim. İkinci sıramızı da bitirdik. Bakın bu şekilde gözüküyor ama bantımızı, alın kısmımızı, gelecek kısmı 4 sıra yapmakta fayda var. İsterseniz daha kalın da yapabilirsiniz ama 2 sırada kesinlikle bırakmayalım. Şimdi bu sırada aslında daha çok belli olacak. Nasıl yapıyorduk? Hemen sıra sonuna kadar geldik. Tekrardan gösteriyorum. Sıra başımdayım şu anda. İlk yaptığım trabzan tepesinden ipimi geçiriyorum. 2 tane zincirimi çektim. Bu şekilde bakın aslında belli oluyor ön arka diye. Tekrar detaylı olarak gösteriyorum. Üzerine ipimi aldım. Tığımı arkadan geçiriyorum. Ve trabzanı itecek gibi yapıp bakın bu şekilde lastiğimizi ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine ipimi aldım. Şimdi sıra önde bakın. Zaten önde arkada olduğu aşikar belli. Burada da direkt şöyle tığımın üzerine trabzanımı alıyorum. Burada ikili bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 sıra boyunca yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. 4 sıra boyunca bakın tığ işi lastiğimizi yaptık. Şiş örgüsü lastiğe de zaten benziyor, andırıyor. Hemen sıra başıma artık geliyorum bu aşamada. İlmeğimizi kaydıracağız ve şapkamız hazır. Hemen ölçülerini de sizler için burada hızlıca tekrardan paylaşmak istiyorum. Bir şapkamız daha bitti. İpimizi tabii ki de gizleyeceğiz. Lastik ölçümüzü verecek olursam bakın şöyle hemen uçtan ölçtüğümde 3 santimlik bir trabzan lastik oluşturduk. Motiflerimiz 11 santimdi. Altıgen parçamızı da
Daha öncesinde vermiştim ama tekrardan vereyim. Şöyle bir uçtan diğer uca, o da 16 santim. 16 santimlik bir yıldız motifi dilediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. Burada ben moher ip kullandım diye buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz bütün ipleri kullanabilirsiniz. 16 santimlik bir tepe kısmı oluşturuyoruz. 11 santime denk gelecek şekilde hanım dilendi, bey beğendi oluşturuyoruz. Daha sonrasında da eksiltmeleri kendi baş çevrenize göre yapabilirsiniz. Bu baş çevresi gayet zaten açıldığı için de ideal bir ölçüde olmuş oldu. Modelimiz bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlara belirtirseniz daha mutlu olurum. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.